Günaydın arkadaşlar. Songül'ün Patikleri YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün size uğur böcekli patiğimi tanıtacağım. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çok kolay. Evde 3 renkli kırmızı, beyaz ve siyah ipleriniz varsa, ben de bu artık iplerim vardı. Bunlardan yapacağım. Renk no'larını bunun kaybetmişim. Bu zaten siyah. Bu da beyaz, kullanırsanız daha güzel. Ben krem ipi vardı, onu kullandım. Kullanacağım şişim 3 numara 5 şiş ve ayrıca lazım olacak makas ve bir de tığımız ileride lazım olacak. Evet arkadaşlar, 12 ilmekle başlıyoruz. Çorabımıza fazla laf uzatmaya gerek yok diyorum ve hemen patiğimize başlayalım. Evet, şu kadar bir ip alalım arkadaşlar. Bu arada sesim çatallı olabilir çünkü gribim, hasta olmuşum. Sizden özür diliyorum. Şu kadar bir ip alalım elimize ve hemen parmaklarımıza şu şekil geçirelim ve hemen başlayalım. 1 2 evet, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet arkadaşlar, 12 ilmekle başlıyoruz patiğimizi. Evet, 12 ilmekle başladık. Örmeye devam edelim. Arkadaşlar, bu arada Songül'ün Patikleri YouTube kanalına abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca zil sesini de aktif kılarsanız diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, şu şekilde düz bir şekilde örüyorum. 12 ilmekle başladık. Düz bir şekilde örelim. Evet, ördüm. 12 ilmeğimizi ördük ve şimdi tersinden öreceğim arkadaşlar. Siz evinizde bulunan kırmızı, beyaz, siyah ipiniz olabilir. Onlardan patiğinizi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tersinden örüyorum. Tersinden ördüm. Evet arkadaşlar, Songül'ün Patikleri YouTube kanalına eğer abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, başlarken ipinizi fazla sıkı tutmayın arkadaşlar. Çünkü buradan şimdi bakın, burayı ördük, 2 sıra ördükten sonra hemen yeni alt taraftan ilmek çıkaracağız. Tabii bunu isterseniz tığınızla da yapabilirsiniz. Çıkaramazsınız ama gayet gevşek, sıkı başlamazsanız, sıkı olmadı mıydı, böyle gayet rahat bir şekilde ilmeklerinizi çıkarabilirsiniz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet arkadaşlar, şuradan da bir ilmek çıkarıyorum hemen. 11 12, bak ben bile çok sıkı başlamışım. 12 ilmeğimizi çıkarttık. Evet, şu şekilde şişimize takalım arkadaşlar. Çok pratik, daha rahat olur. Ve şimdi diğer şişimi elime alıyorum, örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet arkadaşlar, 6 ilmeğimizi ördük ve diğer şişimize geçiyoruz hemen. Diğer şişimizde de 6 ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Evet arkadaşlar, şimdi diğer şişime geçiyorum. 6 ilmek 6 ilmek artırıyoruz arkadaşlar. 6 ilmek 6 ilmek şişlerimizi örüyoruz. Şimdi diğer şişimi geçtim. 1 2, ipim çatallandı, hemen onu düzelteyim. 2 3
4 ve 5. 5, 6. Hemen diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. Bu arada belki videom uzun sürebilir ama buralarını tam izlerseniz tam öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6 ilmeklerimizi şişlerimizle böldük. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde oldu. Bir sıra daha bu şekilde örelim. Artırma yapmadan bir sıra daha bu şekilde örelim. Bir sıra daha bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, 6 bütün şişlerimizi örüyoruz. Bu arada arkadaşlar, bugün de cuma. Bütün cuma hayırlı cumalar diyeyim hepinize. İnşallah gönlünüzde ne varsa Rabbim onu versin hepinize. Hepimizin elbette bir gönlünden istediği vardır. Umarım hayallerinize kavuşmak dileğiyle hepimizin de. Sağlık, tabii ki sağlık, sıhhat önce olmalı. Sağlığın olmadı mı hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Evet. 6 ilmek ördüm. Yine en son şişimi de örüyorum. En son şişimi de ördükten sonra arkadaşlar artık artırma işlemi yapacağız. Artıracağız. Patiğimizi artırmaya başlıyoruz. Şimdi 2 ilmeğimizi ördük. 2 ilmeğimizi ördük. Ördükten sonra arkadaşlar bakın hemen dibinden şu şekilde ilmek çıkartıyoruz. Hemen dibinden ilmek çıkarttım, ördüm. Şimdi bu 6 ilmeğimiz oldu bize 7 ilmek. Evet, şimdi 7 ilmek. Şişimizde 7 ilmek var. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtim arkadaşlar. Evet, karışıklık oluyor, böyle şişler birbirine çarpıyor tabii ki. 1, 2, 3, 4. Son 2 kaldı ya arkadaşlar, bakın son 2 ilmeğimiz kaldı. Son 2 ilmeğimiz kaldıktan sonra hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum, takıyorum ve örüyorum. Burası da 4, 5, 6 ve 7 ilmek oldu. Şimdi geçiyorum diğer şişime ve yine 2 ilmek ördükten sonra bakın arkadaşlar, 1 ve 2 ilmek ördükten sonra hemen dipten bir ilmek çıkartıyorum, örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, şişim kaçtı. 7 ilmek. Evet. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimde de aynı işlemi yapacağım. 1, 2, 3, 4. Son 2 ilmek kaldı bakın arkadaşlar. Son 2 ilmek kaldı. Hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum, takıyorum ve örüyorum. Evet, 7 ilmeğimiz oldu. Arkadaşlar bu şişimizde artırma işlemi yaptık. Bu sıramızda artırma işlemi yapmadan öreceğiz. Artırma işlemi yapmıyoruz. Bir sırada yapıyoruz, bir sırada yapmıyoruz. Evet, artırma işlemi yapmadan öreceğim. Artırma işlemi yapmıyorum arkadaşlar. Bakın düz ördüm bu sıramı. Siz de bu sırayı böyle düz öreceksiniz. Bir sırada artırım, bir sırada artırım yapmayacağız. Benim bu yaptığım patiğim 47-48 numaralı ayaklar için ideal oluyor arkadaşlar. Bilginize, eğer 30 pardon
37, 38 numara diyeceğime 40 dedim. Nereden artık? Neyse, affınıza sığınıyorum artık. 37 ve 38 numaralı ayaklar için ideal arkadaşlar. Eğer 36 yahut da veya 37 numaralı ayak için yaparsanız 14 ile 14 ilmekle başlayabilirsiniz. Ya da 39 ya da 40 numara yapmak isterseniz de 16 ilmekle başlayabilirsiniz. 16, bütün şişlerde 16 ilmek olacak arkadaşlar. Şimdi biz 37 ve 38 yapacağımız için bütün şişlerimizde 15 ilmek olacak. Tamamı 60 ilmek olacak yani. Evet arkadaşlar, şimdi sıramızı bir ördük. Artırım yapmadan. Şimdi yine artırım yapacağımız sıra. Evet, 1 2 ilmek ördük. Hemen dibinden, bakın hemen dibinden arkadaşlar, ilmeğimizin dibinden şöyle çıkartıyorum. Örüyorum. Artırma işlemimizi bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimi de 1 2 3 4 5, bakın 2 ilmeğimiz kaldıktan sonra hemen dibinden arkadaşlar, hemen dibinden ilmek çıkartıyorum ve örüyorum. 6 7 8, evet, şimdi bütün şişlerimizde 8 ilmek olacak. Şimdi yine 1 2 ilmek ördüm, hemen dibinden ilmek çıkartıyorum, ördüm. 3 4 5 6 7 8. Evet, diğer şişime geçiyorum. Affedersiniz arkadaşlar, grip olduğum için sesim çatallanıyor. 1 2 3 4 5, bakın arkadaşlar 5 ilmek ördüm. Son 2 ilmeğimiz kaldıktan sonra hemen dibinden bir ilmek çıkartıyorum, takıyorum ve örüyorum. 6 7 ve 8. Evet arkadaşlar, bu şekil aldı. Bakın buralarda artırım yapıyoruz. Bir sıra artırım yapıyoruz, bir sıra yapmıyoruz. Şimdi artırım yapmadan öreceğim. Bu şekilde bütün şişlerimizde arkadaşlar 15 ilmek olacak. Bütün şişlerimizde bu şekilde artırım yapalım. Bir sıra artırım yapıyoruz, bir sıra yapmadan örüyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapın. Bakın şimdi 8 ilmeğimiz var. Her şişimizde 15 ilmek olana kadar örelim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın patiğimizin uç kısmını yaptık şu şekilde. Bütün şişlerimizde 15 ilmeğimiz var. Bakın sayın: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bütün şişlerimizde 15 ilmek ördükten sonra hemen 1 2 3 ilmeğimizi kırmızı örüyoruz ve şu çentiklerimizi yapacağız. Bakın arkadaşlar, şu üçgen çentiklerimizi yapacağız. Bunun için 3 ilmek kırmızı ördük. Hemen arkasından şöyle krem örelim. 1 krem, 1 2 3 kırmızı. Şu ipimizi de burada bir ilmek düğüm atalım, sıkılayalım. Evet, düğümümüzü attık. 3 ilmek kırmızı ördükten sonra bir ilmek krem, 1 2 3 ilmek kırmızı, bir ilmek krem, 3 ilmek kırmızı, 1 2 3 1 krem. Arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi bütün şişlerimizi bu şekilde ördükten sonra ikinci sıramızda bir krem, pardon, dur, bir krem değildi, 1 2 kırmızı, 1
2, 3 krem örüyoruz. Bir kırmızı örüyoruz. 1, 2, 3 krem. Bir kırmızı. 1, 2, 3 krem. Bir kırmızı krem. Evet arkadaşlar, ikinci sıramızda bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi 1 2 sıra krem öreceğiz. Bütün 2 sıra krem örelim. Daha sonra şu küçük kırmızı çintiklerimizi yapacağız. Şimdi sade krem rengi örüyorum. 2 sıra krem örelim böyle düz bütün şişlerimizi. Bütün şişlerimizi arkadaşlar krem rengi örelim. 2 sıra olacak. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi 2 sıra krem ördükten sonra şu minik küçük dekorlarımızı yapacağız. Bunun için hemen şu şekilde yapalım. İlk ilmeğimizi krem örelim. İlk ilmeğimiz krem. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. 1, 2, 3 ilmek krem. 1 kırmızı, bir krem. Tekrardan bir kırmızı. 1, 2, 3 krem. Bir kırmızı, bir krem. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk ilmeğimizi krem örüyoruz. İkincisinde krem, bir kırmızı. Şimdi 1 2 3 4 5 krem örelim, bir kırmızı. Hemen ipim çıkıyor. 1 2 3 4 5 krem, bir kırmızı. Evet arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde örelim. Diğer şişlerimizi de. Evet arkadaşlar, küçük çentiklerimizi yaptıktan sonra bir sırada krem ördüm. Evet, şimdi uğur böceğimizi yapmaya geldi sıra. Hemen yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bakın, uğur böceğini 2 tane üst tarafa, 2 tane de alt tarafa yaptım. Bu şekilde 4 tane sığıyor tamamında. Şimdi ilk 2 ilmeğimizi krem örüyorum. 1 2 krem ve elime siyah ipimi alıyorum. Bir siyah, 1 2 3 krem. Arkadaşlar, buradaki siyaha bir düğüm atalım, sağlamlaştıralım. Evet, şimdi kırmızı ipimi elime alıyorum. 3 krem ördükten sonra bir kırmızı, bir siyah, tekrar bir kırmızı, 3 krem, 1 2 3 krem, bir siyah. Daha sonra 1 2 krem. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de aynı şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi birinci sıramızı bu şekilde yapıyoruz. İkinci sıramızda 1 2 3 krem örüyoruz. Bir siyah örüyoruz. Bir krem,
1 2 kırmızı, 1 siyah, 1 2 kırmızı, 1 krem, 1 siyah, 1 2 3 krem. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, 3. sıramızda yine ilmeğimizi 1 2 3 ilmek krem, 3 ilmek krem, 3 4 ilmek krem, daha sonra kırmızı yapıyoruz. Bu ne olmuş böyle? Bir saniye. Bir, iki, üç ilmek kırmızı, bir ilmek siyah, bir, iki, üç ilmek kırmızı ve diğer ilmeklerimiz de krem olacak. 1 2 3 4. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda 4. sıramızda yine buralar krem örüyoruz. 2 3 4 ilmeğimizi krem ördükten sonra bir ilmek kırmızı, bir ilmek siyah, bir ilmek kırmızı, bir ilmek siyah, bir ilmek kırmızı, bir ilmek siyah, bir ilmek yine kırmızı ve 1 2 3 4 ilmek de krem. Evet, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Bir de ipimizi şu kenardaki arkada kalan iplerimizi gergin bir şekilde tutalım ki patiğimiz kasmasın arkadaşlar. Arkadaki iplerimizi gergin bir şekilde tutalım. Evet arkadaşlar, bu sıramızda şimdi 1 2 3 yine 4 krem örüyoruz. 4 krem ördükten sonra 3 kırmızı örüyoruz. 1 2 3 kırmızı, 1 siyah, 3 kırmızı, 1 2 3 kırmızı, 4 krem, 1 2 3 4 krem. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Bakın uğur böceğimizin yarısı oldu. Evet arkadaşlar, bu sıramızda 6. sıramızda 6. sıradayız. 1 2 3 krem örüyoruz. 1 siyah, 1 siyah, 1 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı ve 1 siyah. Evet. Şimdi kalan ilmeğimizde 1 2 3 krem. Evet, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi 7. sıramızdayız. 7. sıramızda 1 2 ilmek krem ördükten sonra 1 ilmek siyah örüyoruz. 1 ilmek krem örüyoruz ve 3 ilmek, daha sonra kırmızı, 1 2 3 ilmek kırmızı, 1 ilmek siyah, yine 1
2, 3 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem, 1 ilmek siyah, 1, 2 ilmek de krem. Evet, bu sıramızda bu şekilde örelim. Diğer şişlerimizi de. Evet arkadaşlar, şimdi 8. sıramızda 1 krem, 2, 3, 4, 5 krem örüyoruz. 2 kırmızı arkadaşlar. 1, 2 kırmızı, 1 ilmek siyah, 2 ilmek kırmızı, 1, 2 ilmek kırmızı ve diğer ilmeklerimizde krem örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bu sıramızda bu şekilde örelim. Diğer şişlerimizi böyle örelim. Evet arkadaşlar, 9. sıramızda krem rengi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 krem rengi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 siyah. 1, 2, 3, 4, 5 de krem. Evet, bu sıramızda 9. sıramızda bu şekilde örelim arkadaşlar. Diğer şişlerimizi de. Uğur böceğimizin 10. sırasında yine ilk ilmeklerimiz krem. 1, 2, 3, 4 ilmek krem ördükten sonra 1 ilmek siyah, 1 ilmek krem, 3 ilmek siyah, 1, 2, 3 ilmek siyah, 1 ilmek krem, 1 ilmek siyah, 1, 2, 3, 4 ilmek de krem. Diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, 11. ve son sıramızda geldik. Son sıramızda şu şekilde olacak. 1, 2, 3 ilmek krem, 3 ilmek krem, 1 ilmek siyah, 1 ilmek krem, 1 ilmek siyah, 1 ilmek krem, 1 ilmek siyah, 1 ilmek krem, 1 siyah, 1 krem, 1 siyah ve diğer ilmeklerimde krem. 1, 2, 3 ilmek de krem. Evet arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde örelim diğer şişlerimizi. Evet arkadaşlar, bakın uğur böceğimizi tamamladık. 2 sırada krem rengi ördükten sonra 2 sıra krem rengi örelim. Daha sonra şu minik detaylarımızı yapacağız arkadaşlar. Bu minik detaylarımızı da bir kırmızıdan bir de evet arkadaşlar, bakın uğur böceğimizi yaptık. 2 sırada krem ördükten sonra 2 sıra krem rengi örelim. Şimdi şu minik detaylarımızı yapacağız. Bu minik detaylarımızı yapmak için de 3 ilmek krem örelim. 1, 2, 3 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek krem, 1 kırmızı, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek krem, 1 kırmızı. Bu şekilde diğer şişlerimizi de örelim. 5 ilmek kırmızı krem, 1 ilmek kırmızı arkadaşlar. Bu diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. 5 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı. Evet arkadaşlar, şimdi çentiklerimizi, minik detaylarımızı yaparken 2 ilmek krem yapacağız. Şimdi
bir ilmek kırmızı, bir ilmek krem ve bir ilmek kırmızı. 1 2 3 ilmek krem, bir ilmek kırmızı, bir ilmek krem, bir ilmek kırmızı ve diğer ilmeklerimde 1 2 3 ilmek krem. Evet, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu çentiklerimizi yaptıktan sonra 2 sıra yine krem öreceğiz. 2 sıra krem ördükten sonra tekrardan siyah yapacağız. Siyah çentik yapacağız. Bunun için 2 sıra krem örelim. Bütün şişlerimizi 2 sıra krem örelim. Bu iki çentiklerimizin arasında 2 sıra krem örüyoruz. Her çentiğimizin arasında. Bu küçük minik detaylarımızın arasında 2'şer sıra krem örelim arkadaşlar. Şimdi 2 sıra krem ördükten sonra bir sırada siyah. Evet arkadaşlar, şimdi bir kırmızı ördükten sonra 2 sıra krem rengi ördüm. Şimdi tekrardan şu siyahtan yapacağız. Siyah çentikten yapacağız. Onun için şimdi burada bakın aralarında bu aralara yapacağız. Çapraz bir şekilde yaptığımız için aralara yapacağız. Şimdi buradan ilk ilmeğimizi siyah örüyorum. Pardon. İlk ilmeğimizi siyah ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek affedersiniz, krem ördükten sonra bir ilmek siyah, 1 2 3 4 5 ilmek krem ördükten sonra bir ilmek siyah örüyorum. 1 2 krem. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de 5 ilmek krem, bir ilmek siyah olarak tüm diğer şişlerimizi de örelim. Evet arkadaşlar, şimdiki sıramızda da ilk ilmeğimizi krem yapıyorum. Diğerini siyah yapıyorum. 1 2 3 krem, 1 siyah, 1 krem, 1 siyah, 1 2 3 krem, 1 siyah, 1 krem, 1 siyah ve 1 krem. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet, ikinci çentiğimizi de yaptık, siyah olanını. Bu şekilde arkadaşlar yapacağız. Aralarına 2'şer sıra krem rengi yapacağız. Krem rengi örelim. 2 sıra krem rengi ördükten sonra diğer kırmızıyı böyle çapraz bir şekilde bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah bu şekilde öreceğiz. Şimdi bilek bölümünü ayrımını yapacağım. 2 sıra krem rengi yaparken de şuradaki bilek bölümünü, yani bilek ayrımını yapacağım. Orayı da bütün şişlerimizi bu şekilde örelim. Gelelim. Evet arkadaşlar, bir kırmızı bir siyah çentikten yaptıktan sonra şimdi şu bilek ayrımını yapacağım. Bilek ayrımını yapmak için şurada bir ilmeğimizi, iki ilmeğimizin yerini değiştireceğiz. Şimdi ben ördüm. Bakın düz tarafını ördükten sonra tam ortaya geldim. Ortada şurada bir tane ilmeğim örmeden bıraktım. Şu bir ilmeğimle şu diğer ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Sağlamlık açısına şu şekilde değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra ördüm. Evet. Bu şekil ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Buradan dönüyorum. Döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden takıyorum ve burayı haroşa yaptığım için düz öreceğim. 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz ördüm. Bakın düz ördüm, burayı haroşa yaptım. Haroşa yapıyoruz arkadaşlar. Düz ördüğüm haroşa oluyor. Şimdi tersini öreceğim. İpimi bu tarafıma aldım ve ters örüyorum. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Bir sıra krem rengi ördükten sonra ortaya geldim. Bilek ayrımını yaptım.
Ve şimdi tekrardan krem rengi öreceğim. Diğer şişlerimi de örmeye devam ediyorum. Burada videoyu duraklatmayacağım. Çünkü tam öğrenesiniz diye. Şimdi burayı da ters örüyorum arkadaşlar. Ters krem rengi örelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şişimi de ördüm. Diğer şişime geçiyorum hemen. Diğer şişimi de geçtim. Diğer şişimi de örüyorum. Yine ters örüyorum çünkü tersindeyiz örgümüzün. Burayı da düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Bilek ayrımını yaptığımız için şimdi tersindeyiz örgümüzün. Evet, kaldı. Diğer şişime geçiyorum. İplerimizi de şöyle düzenleyelim. Diğer şişime geçtim. Diğer şişimde yine tersten örüyorum. Krem rengi örüyorum arkadaşlar. Evet, bilek ayrımını yaptığımız yere geldim. Şimdi 6 ilmek kalana kadar ters ördüm. Bakın 1 2 3 4 5 6. Şimdi düze geçtim. Haroşa yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve en son ilmeğimi de böyle tersten örüyorum arkadaşlar. Tersinden örüyorum. Evet, şimdi burada düz tarafına geçiyorum örgümü. Bakın. Bu şekilde bilek ayrımını yaptık. Şimdi ben burada duraklatmadım videoyu tam öğrenin diye. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. Haroşalarımız da ortaya çıktı zaten. Gördüğünüz gibi 6 adet haroşamız var. Evet, bu şekil. Bilek ayrımını yaptık arkadaşlar. Şimdi bakın kırmızı. Şimdi kırmızı çentiğimizi yapacağız. İpimiz burada. Böyle uzatalım. Sonra bunu keseriz. Kestikten sonra kısaltabiliriz. Şimdi kırmızı ipimizden bir kırmızı örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek krem ördüm. 1 ilmek kırmızı. 1 5 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı, 3 4 5 kırmızı. Araları zaten ikişer krem rengi oluyor arkadaşlar bu çentiklerimizin. Minik modellerimizin araları ikişer sıra krem rengi oluyor. Onu unutmayın. 5 krem, 1 kırmızı olarak diğer şişlerimi de örüyorum. Zaten modelin öğrendiniz, yaparsınız. Ben burada videoyu duraklatmayacağım. Çünkü anlamanızı anlayabilirsiniz diye. Çentiklerin yapılışı belli zaten. 5 kırmızı, pardon 5 krem, 1 kırmızı yapıyoruz. Renkleri değiştiriyoruz. Bu şekilde. Evet, şimdi son şişime geldim. 2 3 4 5 bir kırmızı, 1 2 3 4 5. Evet, burada kırmızı sığmadığı için yapmıyorum. Şimdi haroşayı yapıyorum. 6 haroşa var burada, biliyorsunuz. Evet, son ilmeğimi böyle tersten örüyorum. Tersten ördüm. Bakın, bilek bölümü, bilek ayrımını yaptık. Bu şekilde bilek ayrımını yaptık arkadaşlar burayı. Bakın.
bilek ayrımını yaptıktan sonra bu şekilde düz bir şekilde her iki uğur böceğinin arasında oluyor. Şurasını yaptık arkadaşlar. Burası haroşa, 6 ilmek. Haroşalarımızı şöyle sırasıyla sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek haroşa yaptıktan sonra, evet, 17 ilmek haroşa yaptıktan sonra kesimini yapacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan da sayalım. Bakın kaç tane minik detay yapıyoruz. Kırmızıdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet yapmışım. Siyahtan da 1, 2, 3, 4, 5 adet yapmışım. Daha sonra kesimini yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam edin. Bakın burada dönüyorum. Döndükten sonra ipimin ilk ilmeğimi örmeden takıyorum. Ve diğerini düz örüyorum, haroşa olanları. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek ördükten sonra şimdi tersini örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde örmeye devam edelim. Çentiklerimizi yapalım. Bilek ayrımı da bu şekilde yapılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Zaten modellerimizi öğrenmiş bulundunuz. Bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar. Tersini ters, düzünü düz örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, patiğimiz bitti. Şimdi topuğunu kesme işlemini yapacağız. Bakın buradan örüyoruz, buradan bağlama işlemini yapıyoruz. Şimdi haroşalarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, haroşalarımızı şuradan sayacaktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 haroşa yaptıktan sonra buradaki minik detaylarımızda 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 siyah yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da kırmızı. Evet arkadaşlar, siz de bu şekilde yaptıysanız şimdi topuğumuzun yapım aşamasına geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 ilmek ördükten sonra 25. ve 26. ilmeği şöyle birlikte alıyoruz ve örüyoruz arkadaşlar. İkisini birlikte örüyoruz. Hemen dönüyorum. İlk ilmeğimi takıyorum. Diğer ilmeklerimi ters bir şekilde örerek devam ediyorum. Ters örüyorum çünkü örgümüzün tersindeyiz. Örgümüzün tersinde ters, düzünde düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ayrıca bildirim zilini açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet, haroşalarımızı da düz bir şekilde örelim. Haroşalarımızı da ördük. Şimdi diğer ilmeğimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ben bu kenarını yaparken örgümün bu modellerimiz, küçük minik detaylarımızı yapmaya devam ettik. Şimdi tekrardan siyah ipimi alıyorum. Siyah ipimi aldım. Detay 5 ilmek ördüm. Şimdi tekrardan siyah yapıyorum. Modelimizi yapmaya devam ediyoruz. 5 ilmek krem, 1 ilmek siyah yapalım. Evet, son ilmeğimle hemen yanındaki ilmeğimi şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Azaltma işlemini bu şekilde yapıyoruz. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Diğer ilmeklerimi tersinden örmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, siz de modelinizin yapmaya böyle bu şekilde devam edin.
3 krem, bir siyah, bir krem, siyah. Bu şekilde devam edin arkadaşlar örgünüze. Diğer tarafta 25 ilmek kalana kadar kesim işlemine devam edeceğiz arkadaşlar. Dönüyorum, yine size bir daha göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi taktım. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Evet, bu şekilde örelim. Arkadaşlar belki video uzun olabilir ama tam öğrenmeniz için arada kesim yapmıyorum. Direkt videoyu devam ettiriyorum ki tam öğrenesiniz diye. 25. ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Bakın bu 25. ilmeğimizle hemen 26. ilmeği birlikte şu şekilde kesiyorum. Kestim ve dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilk ilmeğimizi takıyoruz ve diğerlerini örmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bu şekilde kesmeye devam edelim. Bu tarafta ilmeğimizi, şişimizin bu tarafında 25 ilmek kalana kadar kesime devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın ben kesimimi bu şekilde yaptım. Azaltma işlemini. Siz de bakın şu şekil görebiliyorsunuz. Bakın buradan azaltma işlemimi böyle yapıldı. Topuğunu yaptık. Şimdi burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Evet, 25 ilmek kaldıktan sonra bakın örgümüzü şu şekil tersini çeviriyoruz. Şu şekil. Çevirdik mi arkadaşlar? Evet, şimdi şişlerimizin ölçülerini de şöyle yapalım. Hemen elimize diğer şişimizi alıyoruz. Bir ilmek ön şişten, bir ilmek arka şişten alıyoruz. İkisini birlikte çıkarıyoruz. Bir ilmek ön taraftan, bir ilmek arka taraftan aldık. İkisini birlikte ördük. Diğer ilmeği de üzerinden atlattırıyoruz. Arkadaşlar kesim işlemimizi bu şekilde yapalım. Diğer ilmeğimizi arka taraftan atlattırıyoruz. İkisini birlikte alıyorum. Diğer ilmeğimi arka taraftan atlattırıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde örgümüzü yapalım. Patiğimiz bitiyor. Son kesme işlemini yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenip ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, son ilmeklerimizi de bir arka bir ön şişten alıyorum. Kesiyorum ve diğer şişimden üstünden atlattırıyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek diğer şişten, ikisini birlikte kesiyorum. Diğer şişim ilmeğimi atlattırıyorum içinden arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Diğer şişimi de atlattırıyorum. Evet, son ilmeğim kaldı ve son ilmeğim de kaçıp gitti. Evet, son ilmeklerimizi de bu şekilde alıyoruz. Diğer şişimden atlattırıyorum. Tekrardan bir daha ördüm. Evet, bitiyor arkadaşlar. Evet. Patiğimizin sonuna geldik. İpimizi de bu şekilde keselim. Diğer iplerimizi de kesiyoruz arkadaşlar. Hemen birer düğüm atalım. Her iki ipimize düğüm atıyoruz. Ve bu
İpimizi de şöyle sağlamlaştıralım arkadaşlar, düğüm atarak. İpimizi arkaya doğru kaybedelim. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir patiğimizin daha sonuna geldik. Evet, patiğimiz bu şekilde bitti. İzlediğiniz için teşekkürler.